Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Mart 2026 Pazar günü. Ee, Önümüzdeki haftanın grafiklerini yorumlayacağız. Çok önemli yine veriler var. Yani 30 Mart'la 5 Nisan arası, 4-5 Nisan arası. e, Yani grafikten daha ziyade veriyi trade edeceğiz gibi bir durum söz konusu şu anda. Öncelikle dün videoları izleyen arkadaşlar umarım iyi karlar elde etmişlerdir. Özellikle Bitcoin, Litecoin, XRP tarafında yaklaşık %2, %3'lük güzel yükselişleri yakaladık. Ben bununla ilgili dün short da attım zaten tekrardan. Yani Bitcoin'de yükselen trende geldiğini, buralardan artık kar almak gerektiğini ilettim. İnşallah videoyu izlemişsinizdir de siz de güzel bir cumartesi geçirmişsinizdir diye düşünüyorum. Videoma başlamadan önce kanalıma destek olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Hani videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok sevinirim. Ee, Yani yeni aboneler gelmesi açıkçası beni çok mutlu ediyor. Bu grafikleri analiz ederken, çalışırken de ayrı bir motive ediyor beni açıkçası. Öncelikle bu haftaya başlarken arkadaşlar şimdi pazartesi günü Powell'ın konuşması var. Powell eğer konuşmasında şahin bir açıklama yaparsa maalesef altında, Bitcoin'de ciddi düşüşler görme ihtimalimiz var. Umalım da biraz daha güvercin bir konuşma yapsın. Eğer ki enflasyon hala risklerse maalesef sıkıntılı süreçler bizi bekliyor demektir. Salı günü ABD tüketici güveni açıklanacak. Hani halk harcama yapacak mı yoksa frene mi basıyor? Yani güçlü veride yine dolar yükselir, zayıf veride ise dolar düşer. Altın ve Bitcoin'e bu yarar. Çarşamba günü arkadaşlar 1 Nisan ise ABD ISM Manufacturing PMI verileri gelecek. Yani ekonominin büyüyüp büyümediği verileri gelecek. Ee, Bu da yine dediğim gibi Fed üzerindeki baskıyı artırabilecek bir veri. Verinin kötü gelmesi maalesef Fed tarafında e, faizleri biraz daha ötelemeye sevk edebilir. Perşembe günü ise işsizlik başvuruları açıklanacak arkadaşlar. Faiz kararını doğrudan etkiler. Yani işsizlik artarsa ekonomi yavaşlıyor. Altın ve BTC için biraz pozitif. Ekonomi yavaşlarsa Fed faiz indirir. Eğer ki işsizlik düşerse ekonomi güçlü. Dolar için pozitif. Yani Fed'in biraz daha faizi öteleyebileceği anlamına geliyor. Şimdi en önemli veri ise Cuma günü gelecek arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verisi. E, Bu veri piyasayı tek başına yönlendirebilir. Yani ABD piyasaları Cuma günü kapalı olacak. Good Friday yanlış hatırlamıyorsam. Bu nedenle likitte düşük sert hareketler olabilir. Yani güçlü veri yine doları yükseltir. Altın, Bitcoin düşer. Zayıf veri ise dolar düşer. Altın ve Bitcoin'de bir yükselme görebiliriz. Yani dediğim gibi bu hafta bizim için grafiklerden bir yana biraz daha haber trade edeceğiz arkadaşlar. Ama özellikle dediğim gibi Cuma günü lütfen piyasalara çok yüklü, çok hacimli girmeyin. Dediğim gibi ABD tarafı kapalı olduğu için de piyasa likidite eksikliğinden sert hareketler olabilir. Onun için temkinli yaklaşmakta fayda var. Şimdi bu hafta yine videoya başlarken öncelikle DXY altın taraflarına bakacağız. Forex tarafına bakacağız. Sonrasında kripto tarafına bakacağız. Şimdi öncelikle DXY'den bir başlayalım. DXY arkadaşlar en son yaptığımız analizimiz devam ediyor. Bakın yükselen trendimize defalarca temas etti. Ben hep buralarda uyardım. Yani şu bölgelerde özellikle. Bakın buralardan tepki alabileceğini, buralardan tepki alırsa bir yükseliş olabileceğini, bu da özellikle Forex dolara bağlı paritelerde ve altında ciddi düşüşlerin olabileceğini söyledim. Keza da öyle oldu. Şimdi yukarıdan gelen minör bir düşen trendimiz vardı. Onun da üstüne attı. Retestini de yaptı. Bakın kısa vadede bakarsanız şöyle anlatayım size. Fiyat geldi. Bir, hatta şunu da sayarsak temas etmemiş ama etmiyor. 1, 2, 3, 4, 5. kez üstüne atmış. Burada bir fake hareket yapmış. Aşağı gelmiş. Tekrardan gitmiş. Bakın geldi. Retestini yaptı. Buradan yukarıya. Şimdi bizim burada beklentimiz ne olacak arkadaşlar? Öncelikle şu.
Eğer ki gelecek veriler olumlu olursa 100 seviyesinin üstüne çok hızlı bir şekilde atabileceğini düşünüyorum. Yani eğer ki 100 seviyesinin üzerine atarsa, bakın şurada bizi bekleyen şu bölge var arkadaşlar. 101.800 bölgesi. Şu bölgeye gelmesi demek diğer paritelerde de çok ciddi düşüşlerin olması demektir. Yani bunu olmaz diye düşünmeyin. Bu piyasalarda olmaz denilen her şey olur. Ben defaatle de uyardım. Ama öncelikle önümüzde tabii 100.5 seviyesi var. 100.5 seviyesinde her zamanki oyun stratejimiz gelir. Dediğim gibi şuralarda oyalanır, dikit dağılır, gelir, bir V yapar. Şuradan artık biz diğer paritelerde long yönlü işlem bakma tarafına geçebiliriz. Ama veriler dediğim gibi AB tarafından kötü gelirse, biraz daha FED faiz indirimini öteleyeceğini bahsederse, özellikle Powell tarafından, bu çok hızlı bir şekilde yukarılara gitme ihtimali var. Yani temkinli olmamız gereken bir haftaya maalesef giriyoruz. Bu AB tarafından gelecek veriler maalesef mahvetti bizi. Yani her hafta bir veri, her hafta bir veri geliyor. Yani ekonomi, savaş derken maalesef bizi artık şu trade'den soğutmuş durumda. VIX endeksi, bakın VIX endeksini haftalardır bahsediyorum. Yani VIX endeksi 24 seviyesinin üstüne atmıyor. Maalesef üstüne de çıkıyor. Şu anda bunu tutabilecek bir yer şu bölge arkadaşlar. Şurada bir inceden bir direnci var. Yani şu bölge. Yani buranın da üstüne atarsa şuralar 35 seviyeleri. Yani önünde 28, 10 ve 35 seviyeleri var VIX endeksinin. VIX endeksinin 24 seviyesinin üstünde kalması demek piyasalarda çok 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 volatil hareketler olabileceğini bile gösteriyor arkadaşlar. Yani çok ani düşüşler ve ani sıçramalar olabilir. Bu tamamıyla bir likidite avı. Yani stop patlatma, özellikle vadeli tarafta işlem yapanların çok çok dikkatli olması gerekiyor. Altına bakalım. Şimdi altında şöyle güzel bir durum var. Altında global bankalar, fon yöneticileri hala altın tarafında olumlu. Altın alımlarına devam ediyorlar. Yani yıl sonu hedeflerini de hala 6.000 dolardan aşağı çekmediler açıkçası. Hala hedefleri buralarda dolanıyor. E, Yani grafiklerde ben de özellikle belirtiyorum. Şu anda altın için ilk kritik bölgemiz arkadaşlar 4500 seviyesi. Yani şu seviye. 4600-4550 seviyesi bizim için ilk kritik bölge. Yani bunun üzerine atarsa ve üzerinde mum kaparsa, hacimli bir mumla 4700 seviyelerine gelebilir. 4700 seviyeleri daha da büyük önem taşıyor. Bunu her videoda özellikle bahsediyorum. Çünkü 4700 bölgesi, bakın, bizim yükselen trendimizle düşen trendimiz ve artı direncimizin olduğu bir bölge. Yani burada tek seferde geçmesi için çok güçlü bir haber akışının gelmesi lazım. Yani e, bir anda buraya çat diye geçemeyebilir. Öncelikle onu söyleyeyim. E, Buraya gelir, bir likit daha alır şu bölgelerden. O zaman short yönlü işleme bakabiliriz. Yani benim stratejim bu yönde. Bu stratejiyle gerçekten güzel, başarılı işlemlerde alıyorum. Özellikle de size de her videomda bunları aksetmeye çalışıyorum. Yani e, fiyata gitmeyin arkadaşlar. Fiyatın size gelmesini bekleyin. Yani kısacası bu. Yani şuradan işlem şu kovalamayın. Bakın şu anda da yine geldi. 4500 bölgelerine kadar geldi Cuma günü. Buradan artık aşağı ufak ufak süzülmeye başladı. Şimdi bugün piyasalar açıldığında ne olacak göreceğiz. Şurada da bakın minör bir düşen trendimiz vardı. Onun üstüne attı. Günde kapattı onun üstünde. Ama bu akşamki harekette dediğim gibi yarın Powell'ın konuşmasını önceden haber alan maalesef balinalar mı diyeyim, yani fon yöneticileri mi diyeyim. Yani olumsuz bir akışa karşı fiyatı biraz daha yukarı çekip yukarıdan milletin eline malı verebilir. Burada temkinli olmak lazım. Yani Powell açıklama yapana kadar açıkçası piyasada çok fazla işlem almak doğru değil. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafında da değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada ya şurada yine oynamış yerinden. Düşen trendi devam ediyor. Bakın daha düşen trend temas etmedi. Üst tarafta 72 bölgesi var. Bize direnç olarak çalışabilecek bölge.
Şu anda onun üzerine atamadı. İndikatörlerimize bakalım. Ya indikatörlerimiz ne diyor? Yani kısa vadede bu iş 4 saatlikte özelde up sinyaller gelmeye başlamış. Ama dediğim gibi bu kadar verinin sık geleceği bir haftada bu sinyaller de çok doğru çalışmayabilir. Burada biraz daha açıkçası beklesek daha mantıklı olur gibi geliyor. Özellikle 61 bölgesi, 61-35 bölgesi, bakın hep bahsediyorum, POC bölgesi. Buradan aldığı destekli fiyat kendini yukarıya atmış. Alt tarafta bize destek olarak çalışacak bölge şu 60-61 bölgeleri destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Onun dışında çok da bir olumlu taraf yok. Yani alım bölgesi şurada arkadaşlar bunda. Yani şu anda bir alım yapacak durum yok. Benim şahsi görüşüm. Yani şu 60-62 bölgeleri artık bunda destek olarak çalışabilir. Üst tarafta dediğim gibi şu 71-72 bölgelerin üzerinde 4 saatlik 8 saatlik bir mum kapatması gümüş tarafını da pozitife çevirir. Şimdi USDT Japon yenine bakalım. USDT Japon yeni geçen hafta bizim konuştuğumuz bir pariteydi. Özellikle şu 159.8 bölgesini ben vermiştim. Buradan bir geri çekilme yaşadı. Ondan sonra geldi. Doların da güçlenmesiyle çok ciddi bir yükseliş yaptı. Ama artık indikatörler de burada tepeler vermeye başladı arkadaşlar. Fiyat çok şişti. Yani görüyorsunuz zaten reversal down'lar, yani geri dönüş olabilir. İndikatörler buradan da bize bazı uyarılar veriyor. Göreceğiz. 159.8'in altında bir 4 saatlik mum kapatması bizi tekrardan şu alt bant olan POC noktasına arkadaşlar 157 bölgelerine taşıma ihtimali var. Tabi bu veri dediğim gibi bunlar tamamen bu hafta ABD tarafından gelecek verilerle paralel bir şekilde ilerleyecek. Yani iyi veri gelirse geçmiş olsun, bunlar daha da yukarıya gidebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir kripto tarafına bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Önce şeye bakalım. Total grafiğe bakalım. Şimdi total grafik bu piyasada biliyorsunuz en büyük, yanlış 125 coin'in bize piyasa değerini veriyor. Bakın o da şu anda yükselen trendini kırmış durumda. Reteste geldi. Buradan aşağı doğru süzülüyor. Yani şu anda piyasanın en büyük 125 coin'i de hacim çıkışı var. Total 2'ye bakalım. Total 2'de yanlış hatırlamıyorsam Bitcoin ile Ethereum harici olması lazım. Piyasa değerini gösteriyor. Yani piyasanın toplam hacmini gösteriyor. Bunda da yine bir yükselen bir trendimiz vardı. O aşağı kanalın altına kırdı. Bakın reteste geldi. Bu da oradan süzülüyor. Yani şu anda piyasa çok olumsuz. Bunun hızlıca 999 milyar doların üstüne atması gerekiyor ki artık piyasada hacim girsin, para girsin. Ama kripto tarafında bir de şöyle bir durum var. Neyse, onu Bitcoin tarafında bahsedelim. Total 3'e bakalım. Bakın Total 3'te de yine aynı. Yani değişen bir şey yok. Bakın daha önce çizdiğim bir formasyon vardı. Burada omuz boş omuz formasyonu. Yani omuz boş omuz formasyonunun çalışma prensibi dediğim gibi kanal içi kadar düşüş gösterir. Yani şu boyu kadar bir düşüş gösterir. Şu anda bakın şöyle çekersek formasyon çalışır mı? Çalışma ihtimali var. Geldi. Bakın üst banda temas etti. Reteste geldi. Buradan satış yedi. Bunun normalde formasyonunda hedefi 680 milyar dolar. Bakalım oralara kadar gidebilecek mi? Eğer oralara kadar giderse dediğim gibi, eğer altcoin'lerde özellikle bu Total 3, çünkü altcoin'leri bir paritesi destekleyen bir parite. Çok ciddi düşüşler olabilir. Bunu bilin. Ara sıçramaları yakalamak güzel tabi ama piyasanın gerçek yönünde bilmek lazım. Şu anda piyasanın gerçek yönü aşağı arkadaşlar, yukarı değil. Hani aralarda dediğim gibi hep bahsediyorum. Yani fiyat transit yukarı da gitmez, aşağı da gitmez. Parabolik bir şekilde ilerlemez. Yani bir belli alanlara durup nefes alması gerekir. RSI'ını rahatlatması gerekir. Rahatlatır. Oradan tekrardan düşüşe devam eder. Şimdi Bitcoin'de şu anda bir arz sıkıntısı var arkadaşlar. Yani açıkçası borsalarda varlıklarını yatırımcıların çoğu herhalde çekiyor. Soğuk cüzdanlarına çekiyor ki o sebepten satış da gelmiyor. Bunun bu kadar hacimsiz olmasının birinci sebebi de muhtemelen bu.
Bitcoin'de görürsünüz bir kanal içerisinde devam ediyordu. Kanalı altına kırdı. Dün ben şu bölgede artık kar alınması gerektiğini, Bitcoin trendin alt bandına geldi, değdi. Buradan yani retest mantığında olabilir, retest yapıyor olabilir. Buradan tekrardan aşağı süzülebileceğini söyledim. Şu anda buralarda oyalanıyor. Bakalım kanal içine tekrar atar mı? Eğer kanal içine atarsa, şu bölgelerde retest yaparsa ben tekrardan diğer paritelerde işlem alırım. Ama şu anda ben kripto tarafında işlemlerimi dün akşam itibariyle açıkçası kapattım. Kapattığıma da çok mutluyum açıkçası. Ondan sonra bir düşüşte geldi. Açıkçası sebep tepeden elime vermelerini hiç sevmem. Ben alacağım çıkacağım, ondan sonra ne yapıyorsa yapsın. Sizi bilgilendirdim, inşallah siz de doğru yerlerden satmışsınızdır. Şimdi Ethereum tarafında o da aynı şekilde geldi bakın arkadaşlar, ama o trende kadar dahi gelemedi. 2047 dolar bandına kadar geldi. E, Şu anda burada hala satıcılığı devam ediyor. Piyasa çok hacimsiz. Yani bizim indikatörlerimizde bir işte şu anda Ethereum tarafında. Yani olumlu bir taraf yok. Dün biz şuradan diğer pariteyi de göstersem daha mantıklı. Özellikle Litecoin ve XRP'nin ben olumlu olduğunu söylemiştim. Grafiklerde şu bölgelerde ben vermiştim. Nereden bakarsanız %2, %3 kar. Güzel. Allah bereket versin. Hiç kimse cumartesi günü durduk yere bize %2, %3 karı vermez. Ben şu bölgelerden çıktım arkadaşlar. Şu trendin üst bandına gidemedi. Geri çekildiğini görünce zaten hacimde bakın hacimde azalıyor zaten. Azaldığını görünce piyasadan işlemlerimi kapattım. Şimdi XRP tarafına bakalım. XRP tarafında da yine aynısı arkadaşlar. Şuradan aldı tepkiyle bir %2, %3'lik bir yükseliş yaptı. Oradan geri çekilme yaşadı. Alt tarafta şu anda dediğim gibi 1.32 bölgesi destek olarak çalışabilecek alan. Onun altında şu bölge var arkadaşlar. Order blok bölgemiz. Bakın şurası. 1.30, 1.28 bölgeleri. 1.27, 1.28 bölge. Buralardan tekrardan tepki alabilir ama hepsi işte Bitcoin'e bağlı maalesef. Bitcoin'deki alanlarımız hala geçerli. Bakın hep diyorum. Şu bölge özellikle 63.800 62.000 bölgeleri order blok. Yani buradan alıcıların gelebileceğini bölge. Dün de şu bölgeyi vermiştim. Hatırlarsanız videoyu izleyen arkadaşlar bilir. Şu bölge order bloğu demiştim. Bu alandan tepki alabilir. Hatta şu çizgimizi de dün izleyen arkadaşlar bilir. Yani şu bölgeye kadar gelip 65.000 66.000 bölgesine kadar buradan ince bir yükseliş gelebileceğini ilettim. Ufak da bir yükseliş geldi. Yani çok değil ama günü cumartesi için bence gayet güzel bir yükseliş oldu. Hype'a bakalım. Hype gerçekten güzel hareket ediyor. Piyasanın aksine şu anda bir boğa bayrağı var. Kanal içerisinde devam ediyor. Ben bunun kırmasını bekliyorum açıkçası. Eğer kırarsa üst tarafta hedefi arkadaşlar 54 bölgeleri. Alt tarafta Hype'ın 38 bölgesinde bir desteği var. Bu desteğin üstünde tutunduğu sürece üst bantları deneyecektir. Şu an çünkü piyasada bazı coinlerde ciddi hype var. Yani hype'ın adından da geleceği üzere hype var. Bu paritelere para giriyor. İşte gördüğünüz benim indikatörümde şu anda 58 seviyelerinde. Yani bu pariteye para giriyor. İlerlemesi bullish ama bazı indikatörler bir iriş vermeye başlamış. Geri dönüş sinyali yalnız zayıf. Bu da demek oluyor ki buralardan yani şu an piyasa bir kararsız bölgede, ne tarafa gideceğini bilemiyor. Biraz daha beklemek lazım. Bir 4 saat 8 saat daha bekledikten sonra belki piyasanın yönü tayin olursa bununla ilgili bir short atarım ben. Yani ona göre de işlemlerimizi alabiliriz. Brent tarafına bakalım arkadaşlar. Biraz daha petrol ne olacak? Yani Brent tarafında verdiğimiz hedefler devam ediyor arkadaşlar. Bakın şu bölgelerden geldi fiyat buraya. Bakın şurada gap var. Şu bölge görüyor musunuz? Bakın fiyatın koptuğu bölge gap. Bakın gelmiş. Fiyat çat orayı doldurmuş. Buradan tekrardan gelmiş. Şurada artık ikili dip tarzı bir şey yapmış. Tekrardan bir ikili dip yapmış. Bu tamamıyla piyasayı yatırımcıyı korkutmak, vadeli tarafta işlem alanları özellikle korkutup dışarı atmak için yapılan hareketler. Yani siz girdiğiniz alanları biliyorsanız işlemin güvenini
kendinizce daha doğrusu bu işlemin güvenli olduğunu inanıyorsanız o işlemden çıkmayın arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4 buradan yukarı. Yani. Ama petrol tarafı biraz tabii şu anda çok volatil. Yani haber akışıyla biraz daha yön buluyor. Teknikle değil. Tekniği tabii ki katıyoruz. Ben de arada Brent tarafında işlem alıyorum. Çok fazla tutamıyorum ama çünkü o kadar volatil ki bir anda yani bakıyorsunuz 10 saatte yükseldiğini 3 mumda 3 dakikada geri alabiliyor. Bundaki hedeflerimiz arkadaşlar bakın daha önce çizdiğim benim özür dilerim. Bakın bir tepe, iki tepe, üç tepe düşen tepeler burada açıkçası hep var. Bu bir düşen trende bizi hani düşen trendin olduğunu gösterir. Şu an bu hafta gelecek haber akışlarıyla beraber bunun da biraz yönü belli olacak açıkçası. Savaş tarafında özellikle olumlu veriler gelirse bunda da bir düşen trend görebiliriz. Bakın üst tarafta bizim şu bölge 108, 107, 800 bölgesi çok 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 önemli. POC noktası arkadaşlar hep diyorum buralar mıknatıs gibi fiyatın çekildiği alanlardır. Özellikle saatte yani şuralarda eğer ki fitiller görmeye başlarsak buradan inceden bir short işlem denenebilir. 100 seviyelerine kadar hatta 100 seviyelerine kadar tutmayın. 102 seviyelerine kadar tutmanız bile bence yeterli iyi bir kazanç sağlar. Şimdi 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte POC noktamız da 99 bölgesi. Yani buradan ciddi bir alım gelerek yukarı doğru atmış. Yani kısa vadeli uzun vade fiyatları karşılaştırdığımız zaman her zaman uzun vadeyi baz almamız gerekiyor arkadaşlar. Yani 1 saatlikte dediğim gibi o POC noktası 104 seviyelerinde olabilir. Ne kaç seviyelerinde bir daha bakayım yanlış şu an. Pardon 108 seviyelerinde olabilir. Ama buraları hızlıca geçme ihtimali var. Çünkü 4 saatte daha yüklü alımlar alt seviyelerden yapılmış demektir. Bizim burada yapacağımız şey şu. Gelir buraya likit dağılır. Kanal içerisine atır buralarda. Oyalanır artık şuradan küçük lotlarla short denenebilir. Hedefte şu 102 seviyelerine kadar fiyat pozisyon taşınır. Ama bunun üzerine atarsa da geçmiş olsun. Ondan sonra da artık işleme bakmamak gerekiyor. Üst taraftaki direncimiz 113 bölgesi. Bu hafta dediğim gibi eğer ki önemli haberler gelirse savaş tarafında yani olumsuz. Yani bu şu 120 dolar seviyelerine kadar ilk hedef olarak gidecektir arkadaşlar. US100 tarafına bakalım. ABD tarafına. Şimdi ABD tarafında her şey olumsuz maalesef arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları ben daha önceki videolarda da bahsettim. Şu anda bizim haftalardır içinde bulunduğu kanalı özellikle US100 Amerika tarafı aşağı kırdı. Bakın şöyle zaten bir düşen trendimiz var. Alt tarafta biz ilk bekleyen 22.900 bölgeler arkadaşlar. Yani şu bölgeler destek olarak çalışma ihtimali var. 22.900 eğer ki burada tutunursa tekrardan bir üst banda ya da düşen trende kadar şu trende kadar gitme olasılığı var. SP500 de olumsuz. Bakın her videomda bu Amerika tarafını çok koymuyorum ama neredeyse 3 günde bir yaptığım videolarda özellikle Amerika tarafını koyuyorum. Hep de bahsediyorum. Özellikle Nasdaq tarafına bakın. Dedim ki Nasdaq tarafı düşen trendimiz var. Şu kanal içerisinde devam ediyor. Bu kanalı aşağı kırması demek alt taraf. Hani 22.900 bandına kadar bunu götürür. Keza bakın kırdı. İçine girdi. Daha önceki videoda da bahsettim. Dedim ki eğer ki düşen trendin üzerine atmazsa bu yükseliş bir düşüşün tepkisi olarak kalacaktır. Yani ihtimali var. Tekrardan aşağı inebilir. Ki keza aynısını yaptı. Bakın geldi aşağı indi. Artık Amerika tarafında da maalesef pozitife dönmüş durumda. Yani market yapısı şu anda değişmiş olarak görünüyor. Bu ne demek? Olumlu bir haber gelmediği sürece bundan sonra Amerika tarafında da artık düşük dipler, düşük tepeler görmeye başlayacağız. Artık piyasaya biraz daha short yönlü bakma ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Şimdi benim bakacağım başka bir parite kalmadı arkadaşlar. Birçoğunu zaten analiz ettik. Hedef bölgeleri, işlem yapılması gereken alanları hepsini anlattım. Önümüzdeki haftaki önemli veriler yani 5 günün neredeyse 5'inde de önemli veriler gelecek. Hepsini tek tek takip etmenizi öneririm. Ben yine yarın güncel piyasayla ilgili bir yorum yapacağım. Bu gece açılacak seanslar.
Özellikle altın kripto tarafında ne olacak ben de çok merak ediyorum. Sizin de istediğiniz, beklediğiniz, merak ettiğiniz bir parite varsa yorumlarda buluşabiliriz arkadaşlar. Oradan hep beraber videolara, grafikleri analiz ederek onlarla ilgili de videoda yapabilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olup YouTube videolarımda paylaşırsanız sevdiklerinizle, etrafınızdaki arkadaşlarınızla. Hep beraber kazanır, hep beraber güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü piyasa şu anda can sıkıntılı bir durumda olabilir. Hepimizin morali bozuk olabilir ama illaki dönecektir. Önemli olan o döndüğü zamanlarda bizim piyasanın içerisinde olup doğru yerlerden işlem alıp yani bakiyemizi büyütmek. Benim öncelikli hedefim bu. Ben yavaş yavaş açıkçası kasamı büyütüyorum. Bunda başarılı olduğumu da düşünüyorum. Sizler de bana destek olursanız bu konuda dediğim gibi ben kendi yaptığım işlemlerimi, stratejilerimi sizlere anlatıyorum. Hangi indikatörleri kullandığımı, nerelerden işlem aldığımı, işlem mantığımı. Yani şu an açıkçası 10 işlem yapsam 7 tanesi bir şekilde başarılı oluyor. Burada en büyük sebep arkadaşlar açgözlü olmamam. Bu felsefeyi de açıkçası size empoze etmeye çalışıyorum her seferinde. Umarım da başarılı oluyorumdur. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu dilerim arkadaşlar. Umarım bu hafta güzel geçer de önümüzdeki cuma günü mutlu, huzurlu bir şekilde haftayı kapatmış oluruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.